Merhaba Basketbol ailesinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Atletik Performans Center'da yeni bölümde yine yeni bir konukla sizlerle birlikteyiz. Biraz süre olmuştu, bayram da girdi araya vesaire ve yeni konuğumuz da basketbol antrenörü Yakup Sekizkök diyelim. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Uzun süredir aslında ayarlamaya çalışıyorduk. Evet, evet. Biraz sezon bitsin, bayram geçsin derken Rahatlayalım nihayet geldi. derken bugün nihayet buluştuk. Evet, hoş geldin tekrar. Ee, Yoğun mesailerin ardından Hı. ufak bir ara vermiş gibi oldun. Evet. Nasıl geçti bu periyot diye başlayalım. Valla benim adıma verimli geçti. Ailemle daha fazla uzun süredir ihmal ettiğim ailemle daha fazla vakit geçirme fırsatım oldu. Bunun yanında daha fazla maç izleme, diğer ligleri görme Hı hı. fırsatım oldu. Eee, Bir yurt dışı ziyaretim oldu. Amerika'ya, NBA takımları, Evet. G League takımları, kolej takımı ziyaretim oldu. Bu anlamda da sezon içinde ilk defa Evet. gidip sezon içinde NBA takımlarının günlük, haftalık düzenlerini, maç günlerini, çalışmalarını, antrenman ve toplantılarını takip etme fırsatım oldu. Kaç senedir ilk defa Evet, ilk oldu değil mi? defa sezon ortasında bir boşluğum oldu. Bunu mümkün olduğunca verimli değerlendirmeye çalıştım. Tabii milli takım Evet. mesaimiz var. Hani sadece bu arada sadece pencere maçları oynuyoruz ama onların hazırlıkları, dönemsel hazırlıkları Basketbol Federasyonu'ndaki ekibimizle beraber. Tabii orada da bir mesaimiz var. Hı hı. Yine basketbolun içindeyiz. Kızımın vesilesiyle tenis tarafındaki mesaim çok arttı. Onunla beraber turnuvalara gitme, onun antrenmanlarını takip etme Kaç yaşında? şansı buldum. 14 yaşında. 14 yaş. Oo, tam böyle 13,5-14 şey viraj, yaşında. keskin viraj. Evet, öyle öyle. Bu yaşlar her sporda Türk eğitim sistemi dolayısıyla bir karar verme dönemine getiriyor çocukları. Bakalım o da kendi kararını verecek. Biz sadece destek oluyoruz. Şimdi Yakup Sekizkök deyince bir de Ergin Ataman Hı tabii hı. ismi hep yan yana Hı hı. anılıyor. Öyle bir birlikteliğiniz oldu ki yıllarca. Ben biraz hikayenin başına dönmek istiyorum aslında. Şimdi Yakup Sekizkök'ü ne kadar tanıyoruz, ne kadar Hı hı. biliyoruz? Hani Yakup Sekizkök kimdir aslında? Nasıl basketbolla bu kadar haşır neşir Hı hı. oldu? Nereden geldi bu sevda? Biraz başa dönebilir miyiz abi? Hani Tabii. hikaye nerede başlıyor? Yani hikaye demin konuştuk yani 14 yaş her çocuğun bir karar verme Hımm. dönemi. Aslında ben de büyük bir futbol delisiyken Sarıyer altyapısında futbol oynarken 12-13 yaşlarımda bırakmak zorunda kaldım. Bıraktım. 25 bölüm oldu. 25 bölümde 25. kişi futbolla haşır neşir Değil mi? Ama başladın yani. Türkiye'deyiz. Çok normal. Birinci spor. Hepimiz öyle Öyle öyle. büyümüşüz. Doğru. Ben de semtimin takımı, sevdiğim, tuttuğum bir takım Sarıyerspor'un Hı hı. altyapısında oynarken bıraktım. Spora bir ara verdim herhalde 8-10 ay gibi. Ondan sonra tekrar spor yapmak istediğim zaman okulumda basketbol ön plandaydı. Çok Hımm. sevdiğim abilerim benden 2-3 yaş büyük. Onlar basketbol oynuyordu. Ben de onların yönlendirmesi, itmesiyle beraber basketbola geçiş yaptım. Hımm. Önce okul takımında başladım. Evet. Sonra kulüp te oynamaya başladım. Zaten ilk antrenörlük tecrübemde hem önce kendi okulumda ve kendi kulübümde oldu. Hı Yani hı. beni tanıyan, güvenen insanlar da biraz beni antrenörlüğe yöneltti. Hımm. Ben de yaşım ilerledikçe şu 17-18 yaşlarında eee, profesyonel seviyede istediğim düzeyde basketbol oynayamayacağımı hissettim. Yani müthiş bir jenerasyon vardı önümde. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi jenerasyonu yani 78-79 Evet. hatta 80 jenerasyonundan A milli takım seviyesi, NBA seviyesi, EuroLeague seviyesi o kadar çok oyuncu yetişti ki Doğru. yani oraya kafayı sokmak mümkün olmayacaktı. İkincilik belki oynayabilirdim. Bölgesel lig o zamanki adıyla Evet. belki oynayabilirdim. Ben o yolu seçmedim. Zaten antrenörlüğe bir yönlendirme vardı. Bununla beraber genç yaşta antrenör oldum. Eğitim hayatını o sırada Eğitim nasıl devam götürdün? ediyordu. Hı hı. Devam ediyordu. Yani hem genç takım hem ümit takım oynarken zaten üniversite sınavı senemdi. Antrenörlüğe başlamıştım. Artık her şeye yetişemiyordum ve sezon başları bir yerde işte lise son sınıfta basketbol oynamayı bıraktım. Bıraktın. Sadece üniversite sınavına hazırlık ve
Antrenörlük devam ettirdim o noktadan sonra. Üniversiteye gidin Koç diye hatırlıyorum. Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunuyum. Hı hı. Orada da güzel yine sporla dolu yıllarım geçti. Hı hı. Üniversite hayatım boyunca tabii yarı zamanlı ama tam zamanlı gibi antrenörlük yaptım. Çünkü altyapı çalıştırdığınız için Evet. zaten ben sabah okuldayken çocuklar, oyuncularım da okulda oluyordu. Haftada birkaç gün okul taraması yapıyorsun. Yine Sarıyer bölgesinde olduğun için Evet, rahat değil mi? dediğin gibi. O dönemde zaten senin ilk tanışmamız 2001. kısa dönemde Ona olsa geleceğiz. senin de antrenörlüğünü yaptım. Evet. 25 sene önce, Evet, tanışmamız daha önce 2001. belki 2001 değil mi? Tam 2001 yılı. 25 sene önce. Ben 17 Bu yaşındaydım. şekilde devam etti. Seni Hatta 16. kandıramadık ama sen 17. değiştirdin, kaçtın ama Değiştiremedik işte. Orada öyle bir şey oldu. Bugün burada karşında bir medya mensubuysam o hayatımızın kırılma ama bir noktasıydı. noktada oluyor işte. Ben antrenör oluyorum. Sen medya mensubu oluyorsun. Evet. Yani altyapıda spor yapan, A takım çizgisine gelen sporcuların hepsi profesyonel oyuncu olmuyor. Evet. Basketbol spor camiasında kalanlar oluyor. O da olmuyorsa, o da olmazsa bilinçli bir basketbol seyircisi. İleride bir sporcu velisi, Aynen öyle. bilinçli bir sporcu velisi olma Basketbol sever olur. şansı veriyor. Kesinlikle. Bu basamakları atlayarak basketbol veya herhangi bir spor eğitimini alarak 17-18 yaşına gelmiş Evet. sporcular için. O zaman o 2001 zamanı senin kulüp değiştirmen oldu. Evet. Hı hı. Dediğim gibi ben kendi kulübümde, TED Spor Kulübü'nde başlamıştım Evet. antrenörlüğe Hı ve hı. kendi okul takımımda. O ikisini paralel yürütürken o 21 yaşımda bir kulüp değişikliği yaptım. Evet. Seninle tanışma İşte dönemimiz. İstanbul Tofaş İstanbul olarak Tofaş, spor evet. okulları olarak geçiyordu. Evet, Tofaş'ın buradaki spor okulları çok genişliyordu. 2001 12 Dev Adam'ın da basketbolu olan ilgiyi arttırmasıyla beraber Aslında orada müthiş bir 99'da organizasyon oldu. başladı. Tabii. Oradaki hatta işte ilk oyuncularıyız biz. Hı hı. O zamanki işte rahmetli Altimur Tülmen'in organize ettiği. Tabii Tofaş'ın David Rivers, Rashad Griffiths, Laven Rimaçlı kadrosunun da Mehmet yarattığı Okur, popülariteyle Serkan Mehmet Erdoğan, Okur'la Cüneyt birlikte. Erdem. Ya o efsane kadronun Evet. yarattığı popülariteyle birlikte İstanbul'a entegrasyonu olmuştu ki müthiş bir Olmuştu. bence ticari olarak da basketbol Evet. anlamında da Ve basketbol ağı önemli yapıyor. olarak da yani 2000'in üzerinde bir oyuncu Evet. potansiyelimiz vardı. Çok büyümüştü. Buradan çıkan altyapılar İstanbul'un önemli takımları oldular. Oyuncular da A milli takım oyuncuları var. Kartal Özmızrak, evet. Metecan Birsen, Doğru. Buğrahan Tuncer. Hep Yani bu buralarda çocuklar oynadılar. buralardan yetişerek diğer kulüplere daha sonra gidip Doğru. A Alt milli liglerde de takım çok seviyesi, oyuncu. Euroleague seviyesi oldu. Dediğin gibi TBL'de, VSL'de oynayan birçok oyuncu da bu A'dan çıktı. Seninle de yollarımız orada İşte kesişmişti. 2001 ben hani başladığım kulüp Pamukspor'a geri dönmek istemiştim. Genç takımı orada bitireyim diye. Yakup abi de o zaman sen yeni başlamıştın. Evet. Benim rahmetli annemle beraber gelmiştik onunla Evet, çok iyi hatırlıyorum. görüşmüştük. Ataşehir'de. Ataşehir'de Ataşehir Lisesi'nin spor Lisesinde. salonunda. Orada bir hani müsaade istiyoruz diye. Altimur abiye yönlendirmiştin ama Evet. o Ben de dönemki çok istemiyordum tabii senin gitmeni ama hatta o seneydi değil mi şey de vardı. O zamanki TBL'de de işte hatta A takım bir denemesi olmuştu genç evet, oyuncularla. Taç Spor Taç Spor olarak. adı Evet. altında. Orada da oynarsın hatta TBL demiştin. 2. ligde de oynamıştık. Tabii çok zor gelmişti, sadece genç takım oyuncularından kurulu bir Evet. takım. O sezon bize ağır gelmişti ama çok büyük tecrübe olmuştu Evet. oyunculara. Evet. Orada da işte Yakup abi Altimur Tülmen'e yönlendirdi bizi ama o dönemki aslında idareci kişi Coşkun Gülferi. Gülferi biraz gurur yaptığı için bonservisimi vermediler. Ben de genç takım oynamadan basketbolu bırakmak zorunda Bıraktın. kalmıştım ki o zamanki regülasyonlarda işte hayli zordu. Transfer falan yoktu. Bonservis Evet, almak kolay çok değildi. zordu. Hani içimde ukdedir açıkçası genç takım oynayamamak. Gelip Ama bizle oynayabilirdin, kapımıza çıktı. sonra geldim geri bu sefer de sezon bitmişti. Sezon bitti, evet. Şey olmuştu. Sonra bitti zaten. Hani daha çok eğitime devam et oğlum dediler aile vesaire. Öyle bir şey olmuştu. Ama her işin böyle güzel tarafından bakmak lazım. İşte ondan sonra benim bir basketbol Altyapı, medyası kariyerim altyapı basket. oldu. Evet. Altyapı basket, işte Bein Sports, Esport. Hani iyi tarafından bakıyorum ama 25 yıldır da seninle çok güzel bir sohbetimiz var yani. Var, Benim var. için harika bir anı o. Bu arada o organizasyon içerisinde çok iyi bir antrenör ağı da vardı. Evet. Yani Orhun
Ene, Zeynep Orhun Gül, abi geldi Ene, sonra. aklıma ilk gelen isimler Orhun abi profesyonel ilk spor seviyede. okuluyla başlamıştı işe. Evet, evet. Yani. Peki orada sonra bir süreç ama daha sonra yanlış hatırlamıyorsam Darüşşafaka, Darüşşafaka, evet. Darüşşafaka, Banvit, değil mi? Erdemir, Beşiktaş, Hı hı. Galatasaray, Ama Efes. altyapılarda da çalıştın bu Tabii. arada. Daçka'nın altyapıda da çalıştın. Darüşşafaka altyapıda da çalıştım. A takıma da destek verdim. Evet. Tekrar Darüşşafaka'ya döndüğümde BGL takım BGL antrenörü ve takımı altyapı çalıştın. sorumlusuydum. Sonra tekrar A takım antrenörü olarak döndüm Darüşşafaka. Galatasaray'a asistan olarak çalışmıştım. Evet. Baş antrenör olarak Döndün. döndüm. Kariyerimiz Çok devam uzun ediyor. bir antrenörlük Evet. kariyeri oldu Hı hı. ama Küçük yaşta başlayınca öyle gözüküyor. tabii bir de öyle bir şey var. Şimdi öyle bir Yıllardır şans yok değil sektörün mi? içinde olunca bir de benim herhalde simam gereği yıllardan beri böyle 40 yaşlarında olarak daha şu an 46 yaşındayım ama yıllardır böyle 40 yaşlarında olarak addedildiğim için çok uzun süre bir antrenörlük kariyeri oldu. Evet. Futbolcuların vardır ya Michael Owen mesela işte Hı 17 hı. yaşında çıktı piyasaya. Adam 25 yaşındaydı 40 Hala zannediyorlardı. profesyonel. Evet. Messi de öyleydi Evet. bir ara. Onun gibi bir şey olmuş senin yani. Bizim de antrenör oyunculuk olmadı ama antrenör tarafı öyle Evet, oldu. antrenör tarafı. Peki, dediğim gibi başta da Ergin abiyle olan Hı hı. birlikteliğiniz basketbol, Türk basketbolunun bir dönemine damga vurdu. Hı hı. Beşiktaş'ta başladı değil mi Evet, Beşiktaş'ta birliktelik? başladı. Hı hı. Orada hatta o sene galiba Türkiye Kupası finali o İlk Kayseri'de. sene Türkiye Kupası finali oynadık ve kaybettik. Sonra playoff'larda da Galatasaray'a elenmiştik. Evet. Ama gene iyi bir kadro kurma çabası vardı. Serkan Erdoğan'la Hüseyin'in katılması Hmm. bizi çok yukarıya çekmişti. Hı Hüseyin hı. Beşok ve Serkan Erdoğan çok kaliteyi arttırmıştı sene ortasında. İddiamızı yukarı çekmiştik. Ama ufak tefek sakatlıklar playoff'ta bizi istediğimiz yere taşımadı. Hı hı. Ama o sezonun arkasında iddiayı da arttırarak, bütçeyi arttırarak Hı hı. her şeyden önemlisi NBA'deki lockout'la da beraber Deron Williams'ın gelmesi Doğru. Beşiktaş'a bakışı da 3 değiştirdi. kupalı sezon değil Bir mi o? önceki sezonda da Allen Iverson gelmişti zaten. Doğru. Sakatlığı sebebiyle sene ortasında bırakmak zorunda kalmıştı. Rahatsızlığı sebebiyle. Ama o da kulübün basketbola olan taraftarın, camianın ve basketbol camiasının Beşiktaş basketboluna olan bakışını çok değiştirmişti Evet. Avrupa'da. Deron Williams'ın gelmesi, sezona iyi bir giriş yapmamız o şeyleri açtı. Bize kapıları ve kulvarı açtı. Daha sonra Carlos daha sonra Carlos, daha gelmişti. sonra sezon başı bizde olan David Hawkins aslında ciddi bir sakatlıktan geri dönüyordu. O Evet. ritmini Aralık, Ocak gibi bulmaya başladı. Pops mesela Bonsu'nun gene sene içinde eklenmesi. Doğru. O Deron Williams'ın gitmesinden sonra kadrodaki yapılanma, sorumluluklar, rollerin paylaşılması Carlos'un gelmesiyle beraber en çok üzüldüğüm konu orada Can Akın'ın müthiş bir sezon geçirirken sakatlanmış Sakatlık yaşadı. olması. Eee, O da çok hak ediyordu. O takım zaten onun da hakkıdır. Yani çok büyük emeği var. Ama sezon sonunu oynayarak bitirmeyi. Mehmet Yağmur, Serhat Çetin Evet. Türk rotasyonunda Irvin Dadi çok ciddi katkılar Barış verdiler. Ersek. Sezon sonu Kartal, Mehmet Ali, Doğru. Barış Vaten vardı. Zaten amil takım Türkiye'nin en çok kupa kazanan oyuncusuydu. oyuncusu. Kesinlikle. Büyük bir şans da getiriyor öyle o tür isimler Evet, evet. sana. Ay, Çok esprili ciddi bir yaklaşıyoruz ama Barış kadro Ersek yani. de çok enteresan potansiyeldi bu arada yani. Tabii Müthiş bir ki. oyuncuydu yani Tabii ki. altyapıda. Yani o pozisyonda çok önemli bir yer Ve kaplıyordu. girdiği zaman işini Adem yapan bir vardı. isimdi. Adem vardı. Kimseyi unutmak Doğru. istemiyorum ama Doğru. insan atlayabiliyor. Evet. Hepsinin çok önemli bir rolü vardı. Sahada olsun olmasın. Yani bu takım çok ciddi idman yapan, çok tempolu, sert ve uzun idman yapan bir takımdı. O yüzden hepsinin çok önemli katkısı vardı o sezon kazanılan her kupaya. Hoca ile Beşiktaş öncesinde ama bir çalışmışlığınız yoktu değil mi? Yok, ilk defa Beşiktaş'ta Yani beraber nasıl olduk. geldi mesela o zaman teklif hani Ben zaten Beşiktaş'taydım. ha. Ee, Sezon o yaz ben Erdemir'den Beşiktaş'a Hı geçmiştim. hı hı. Ee, Erdemir'de de o sezon kupa finali oynamıştık yine. Evet. Ee, Ve Ergin Hoca sezon ortası zannediyorum Aralık ortası gibi Hı. takımı devraldı.
teknik ekip olarak bizimle çalışmak istediğini, devam etmek Devam istediğini etmek istedim. söyledi. Hı hı. Ve o şekilde yola girdik. Ve sonra hoca nereye? Sen de oraya gibi bir şey Yani oldu. iyi bir birliktelik kurduk. İyi anlaşıyorduk saha içi ve saha dışında. Ee, Benim çalışma disiplinimden, hazırlığımdan çok memnundu. Hı. Birçok konuyu zaten o zaman, o dönem bile yani bana bırakıyordu. Hı İlk hı. tanıştığımız dönem bile. Ki o ilk 1-1,5 sezon Beşiktaş'tan sonra eee, o güven daha da arttı ve pekişti. O yüzden Galatasaray kısmı. Galatasaray'a geçtiği zaman da teklif yaptı. Beraber çalışmaya devam etmek istediğini söyledi. Ondan sonra da devam etti bu birliktelik. Milli Yani milli takım. takım, Anadolu Efes. Hı hı. Arada ben Darüşşafaka'da görev aldım. Evet, evet. Sonra Efes'e geri döndüğünde Eee, tekrar. Tekrar Ergin Hoca aradı. Evet. Eee, Bu şekilde devam ediyor. Hala milli takımda beraberiz. Kendisi Panathinaikos'ta ama Evet. hala milli takımda beraber çalışmaya devam ediyoruz. O Panathinaikos'a geçtiğinde Galatasaray, pardon, Darüşşafaka'nın A takım devam ediyordu. Evet. Yani Çağırdı mı orada da mesela? orada da Ergin Hoca çalışmak istediğini söyledi Hı ama hı. ben e, Anadolu Efes'te bulunmaktan ve kendisiyle çalışmaktan memnundum. O yüzden kendi yolumu çizmeyi hep erteliyordum. Hı. Fakat bu ayrılık, Anadolu Efes ayrılığı artık e, bana da bir sebep oldu. Bana da bir motivasyon oldu. Ve kendim bir yola gitmek istediğimi, baş antrenör olarak çalışmak istediğimi söyledim. Hani bu ego mevzusu veya gideyim baş antrenör olayım hırsı falan değil. Ama zaten uzun bir birliktelik vardı beraber. Ben de farklı bir yola girmek istedim ve o dönem ayrıldık. Ama hoca dedi ki tamam, sana başarılar dilerim. Başarılı olacağını düşünüyorum. Hı. Doğru. Bunu da yapman lazım. Ama madem ayrılıyoruz o zaman milli takıma geleceksin dedi. Hı. Çünkü Ergin Hoca'nın ikinci milli takım döneminin başlangıcında ben yoktum. Evet. Anadolu Efes'ten ikimizin birden aynı anda milli takıma gitmesi pek mümkün değildi. Hı hı. Çok uzun bir sezon oynuyor Anadolu Efes. Yani Evet. Türkiye finaline kadar devam ediyorsun her sene. Sezonu erken açıyorsun. O zaman bu ELPA kuralları yok. Euroleague Hı. başlayacaksın. Sezonu erken açıyorsun. Yani artı transfer dönemi var. Sene içi ikimizin birden gitmesi mümkün değil. Maçlar devam ederken. O yüzden ben milli takımda yoktum Anladım. beraber Efes'te çalıştığımız dönemde. Evet. Bu Efes ayrılığı olunca milli takımda tekrar bir araya geldik. Aslında yine biraz başa dönmüş olacağım ama Erdem Can, sen, Hı işte hı. Ömer Uğur gibi enteresan da bir jenerasyon aslında Evet, 2000'lerin ortasında federasyonda bir nevi yatırım yaptığı bir jenerasyonsunuz. doğru. Antrenör jenerasyonu diyebiliriz herhalde, Hı değil mi? hı, doğru. Fırat Okulu da Protokol. saymak lazım. O da Doğru. bu sene Kadın basketbol tarafı da var. Euroleague'de final oynadı Galatasaray'la beraber. E, Bir Amerika ya, macerası var var. hatta. Delegenin başı olarak da Yalçın abi, Yalçın Küçüközkan Evet. vardı. Timuçin Gencer gene çok değerli bir antrenörümüz. O akademik kariyer devam etti. Hı hı. Üniversitede, Kuzey Üniversitesi'nde. Hı hı. Güzel bir gruptu. Orada bir Delaware Üniversitesi ile beraber Hı. Basketbol Federasyonumuzun ortak çalışmasında genç Türk antrenörlerin Evet. gelişimini sağlamak, katkıda bulunmak için bir program hazırlanmıştı. 1,5 ay gibi bir Amerika'da bir gezi, ziyaret Hı hı. planlanmıştı. Bunun NBA takım, daha çok kolej takımları ağırlıklı Hı. olmak üzere Philadelphia 76ers'ı da ziyaret etmiştik, bir Hı hı. NBA takımı, ama ağırlıklı olarak kolej takımlarının antrenmanları, koçlarla toplantılar, seminerler, birçok bağlantı, görüşmenin yanında farklı sporlar da, Amerikan futbolu da organize edildi. Yani onları da tecrübe etmemiz açısından. Beyzbol lise düzeyinde gerçi bunlar, Hı ama hı. ziyaretler de oldu. Enteresan. Evet, Amerikan futbolu ve beyzbol açısından. Çok verimli bir seyahatti. Orada ben 20 Sene kaç? 2005'ti galiba, 24 yaşında genç bir değil mi? antrenörüm. Askerdeyim. Bu fırsat olduğu bana bildirildi. Necati Güler ve Emir Turam tarafından böyle bir şey olabileceği, benim de bir aday olduğum. Ben de çok e, mutlu oldum. Gene Altimur Tülmen adı Hı geçiyor. hı. Kendisi de vesile olmuştu. E, Askerden gelir gelmez vize alıp hemen bir hafta 10 gün içerisinde Hı.
o grup uzun bir Amerika seyahati O dönem yaptık. için vizyoner bir hareket ama, değil mi? Evet, evet. Yani daha önce tek tek ziyaretler oluyordu. Ben Ertuğrul abinin de Ergün Hoca'nın da Evet. Amerika ziyaretlerini hatırlıyorum. Atladığımız da vardır muhakkak. Ergin Hoca'nın 90'larda var hatta, Evet, değil mi? gidip Efes'e bir geri takım ama döndüğünde. hani bir takımla beraber daha uzun belki bize göre bir program. Bizimki seminerlerle beraber takım ziyaretleri, antrenman ziyaretleriyle beraber donatılmış bir programdı. Çok güzelmiş. Engin Atsürü de o dönem NCAA'de North Carolina Gitmişti. State'te okuyan, oynayan Engin Atsürü de ziyaret etme şansımız Hımm. olmuştu. Hı hı. Ee, o bölgeye gittiğimiz zaman tabii North Carolina ziyareti rahmetli Dean Smith bize vakit ayırıp bize çok ciddi bir vakit ayırmıştı. 1,5 saat sohbet etmiştik. Hem okulla hem teknik basketbol konularıyla kendi tecrübesiyle alakalı. Aynı şekilde Mark Krzyzewski ile kliniğe gidip tanışma, sohbet etme fırsatımız olmuştu. Çok güzel. Dediğin gibi çok vizyoner ve bizim ufkumuzu açan, bizi motive eden bir programdı. 20 yıl geçti aradan neredeyse. 20 Dolu yıl, dolu evet. anlatıyorsun bak, çok güzel Evet. bir hikaye Evet, bence her yani. şey gözümün Değil önünde mi? zaten. Hani orada da güzel bir ekip. Hı hı. Yıllarca da beraber çalıştık, rakip olduk. O ekiple beraber hala da aynı şekilde Evet, devam evet, ediyor. evet. Ki yani işte Erdem Hoca Hı hı. Obradoviç'le, Ömer Hoca David Blatt'le Çalıştı. vesaire Evet. çok önemli asistanlıklar yaptı. Euroleague tecrübesi kazandı bu Eurocup koçların kazandılar. hepsi. Euroleague kazandı. Hı hı. Sen de Eurocup, Bende hepsi var. Euro Challenge, Euro Challenge var. Euroleague. 3 kupa var değil mi? Euro Challenge, Eurocup, Euroleague. 4 kupa. 4. 2 kupa Euroleague. 2 Euroleague. 2 O Euroleague anlamda. var. Yok, ben 3 farklı 3 farklı kupa kategori. var. İşte geçen yılda Eurobasket'i ve Evet. Basketbol Şampiyonlar Ligi'ni kaçırdık finalde. Onları da alsaydık. Evet, Biraz Şampiyonlar daha Ligi. genişletecektik O şeyi. Ergin Hoca'nın var 4 farklı kupa. Ergün Saporta Hoca'da var, vardı. Saporta var. Evet. İlk kupası. CNA'da. O Eurocup daha önce de konuşmuştuk yine bizim Hı hı. Craft kanalında. Çok enteresan bir kadronun şeyidir. Evet, müthiş bir Eee, kadroydu. Gerçekten. Şimdi aslında biraz o farkı soracağım. Anadolu Efes'te Euroligi Hı hı. kazandığınız kadro Hı hı. bence Euroleague'deki takım formatlarını değiştirmiş bir kadro. Hı Yani hı. Mitsic Larkin ikilisi işte 1.90 üstü fundamental yüksek ve skor yapabilen iri guard Hı hı. modeli Mitsic. 1.90'ın altı pırpır bir Amerikalı ama skor da üretebilen, savunma da yapabilen Hı hı. bir Larkin modeli. Hemen hemen her takım ona dönmüş durumdaydı. Evet. Bence değiştirdi Hı hı. formatı. Fakat Galatasaray kısmı bambaşka bir underdog takım diyebiliriz herhalde, değil mi? Türkiye Ligi için underdog Değil. diyebiliriz belki. Ha, Türkiye için mi diyebiliriz? Ama Eurocup Eurocup'ta o sene için favoriydi de. favoriydik. Yani Eurocup'a çok ciddi bir Eurocup'ın birinci bütçesiydik. Evet. Net Bütçe bir olarak evet. net bir şekilde ve bence en iyi kadrosuyduk. Müthiş kurulmuş bir kadroydu. Size'lı bir pivot yoktu ama mesela. Lazmi. Ama Lazme vardı. Mesela çok enteresan bir oyuncu Yani o karakteriydi. Euroleague oyuncusu ve sen barındırabiliyorsun onu kadronda Evet. Eurocup'ta. Yani ona maddi gücün var. Onu ikna edecek bir koç ekibin, bir kulübün var, Galatasaray ismi var. Euroleague oynamışsın 2 sezon. O kadrodan kalan Misov orada. Evet. Chuck Davis gibi Eurocup tarihinin en iyi oyuncusunu alıyorsun. Ve aç hala başarıya. Curtis Yarels yine Euroleague'den indiriyorsun. Doğru. Eric McCollum Sinan zaten. Güler var. Eric McCollum var. Bu adamlar yani maaşı ve kalitesi Euroleague oyuncusu. Doğru. Yani zaten bizim o seneki bütçemiz de Euroleague'de bilmiyorum ilk 8'de olur mu ama ilk 8 değilse de 9-10. bütçe olurdu. Playing'ini Yani zorlardı. Şu anki formatta. muazzam bir takımımız var. Yani çok iyi kurulmuş. Tekrar Euroleague'e dönmek için çok iddialı bir şekilde kulübün geri adım atmadan kurduğu bir kadroydu. Ee, unuttuğumuz isim Black Sheep. Black Shield var evet. Yani o da e, o seviyede şimdi demin söylüyoruz ya Miçic için size'lı oynayan guard. Yani Black Sheep'te 2 metre bir shooting guard. Yani NBA size'ıydı. Evet. NBA size'ında bir Eurocup oyuncusuydu. O birliktelik, beraberlik çok iyiydi. Takımdaşlık, takım arkadaşlığı çok iyiydi kadroda.
müthiş bir sezon geçirmiştik. Dediğim gibi o sene içi Chuck Davis Evet. ve eklemeleri, Curtis Giles eklemeleri bize seviye atlatmıştı. Yani sene içinde bu oyuncuları alıp bulup takıma monte etmek, böyle tecrübeli winner oyuncuları muazzam bir hareketti. Hı hı. Türkiye Ligi'nde dışarıda kalıyordu bu oyuncular. Yani şu an hemen hemen herkes artık limitin üzerinde yabancı alıyor ama Evet. ya Euroleague takımları başta olmak üzere, ama bizde o zaman bile Türkiye Ligi'nde 2-3 yabancının kenarda kaldığı oluyordu. Çok müthiş, zengin, çalışması çok zevkli bir kadroydu. Antrenman yapmayı seven, rekabet etmeyi seven bir kadroydu. Yani kendileriyle de antrenmanda rekabet etmeyi seven bir kadroydu. Hı hı. Winner oyuncularla donanmış bir kadroydu. Başta Eric McCollum Hı hı. olmak üzere. Hı hı. Ee, Ya o finali de mesela hiç o atmosferi de unutulmaz bir tabii. final. 2 maçlı bir Tabii final o iki, sistemiydi o iki zaman. ayaklı bir finaldi. Sayı Biz farkı. geçen sene oynadığımız Basketbol Şampiyonlar Ligi ile çok karşılaştırılıyor o final. İşte o finalde 12 bin kişi vardı. İşte öbür finalde işte 500 kişi, ama bizim de aslında Strasbourg deplasmanımızda 200-250 kişi vardı. Hımm. Yani işte deplasmanda kendi sahanda bir final oynamak, o statü O tabii başka bir çok şey. güzel bir ayrıcalık. Ama bir Final Four organizasyonunda veya deplasmana gittiğin zaman aynı şeyi yaratmak çok kolay değil. Aynı atmosferi yaratmak Hı hı. çok kolay değil tabii. Hı hı. O gün Abdi İpekçi tarihi günlerinden birini yaşadı. Evet, eski Abdi İpekçi salonu Eski müthiş bir, Abdi İpekçi, çok evet. enteresan bir mimariydi ama değil mi? Yani boğucu böyle bir Yani dümdüz bir salon var. Hocam hoca yok, bir saha şey yok. içi koltuklar da çok iyi entegre olmuştu. Biraz NBA salonlarına benzer bir şekilde yukarıya taşınıyordu o Evet, evet. sahanın içerisindeki coşku. Tabii ki taraftar e, kazanan takımı, kendi sahasında final oynayan takımı çok ciddi bir destek. Yarı final maçımız da çok iyiydi. Hı Yani hı. yarı final müsabakası da Kanarya. Gran Canaria maçında da belki full'e yakındı yani salon. Ama oradaki Artık maç oraya unutulmaz değil mi? oradaki maç, Son evet, top. son top, o son blok, son savunma, sevinç görüntüleri falan. Onlar hep gözümüzün önünde. Ama sen Yani orada biraz daha sakin takılıyorsun. benim karakterim o. Yani her zaman aşırı üzüntü de yaşamam. Çabuk toparlanırım mağlubiyetlerden Hımm, sonra. güzel. Aşırı sevinç de yaşamam. Yani o çizgiyi kurmak lazım. Herkesin farklı bir karakteri var. Kesinlikle. Yani yalandan yapacak halim de yok. Yani karakterim bu benim. Ve bu sakin kalmanın, olgun olmanın saha içinde de çok büyük faydalarını gördüğüm için. Hımm. O heyecana kapılmadan takımı yönetme, takıma hükmetme ye kolaylık sağladığını gördüğüm için bundan da bir ödün vermeyi düşünmüyorum hiçbir zaman. Peki arada işte bir Darüşşafaka, BGL dönemi ve sonra, Hı hı. Efes kısmı Evet. başlıyor ki, bir 5 yıla damga vurmuş bir Hı hı. Anadolu Efes. Hatta arada pandemi de var yani. Dünyanın böyle şok olduğu bir dönem. Belki o sene ilk kupa gelebilecekken, Gelebilirdi. Ha, bunun bir eee, garantisi yok yok tabii ki. ama Yani normal sezon liderleri o zamana kadar bu kazanamıyordu. sezona kadar hiç Bu sezona kadar kazanamamıştı. kazanamıyordu. Belki kazanamayabilirdi finalde ki öncesinde bir CSKA finali var Bence ama Victoria'da. Final Four'a gitmek çok büyük Kesinlikle. bir başarı. Hımm. Ya çünkü orada tek maç. Evet. Ya o gün şutu sokamıyorsun. O gün bir oyuncun kötü oynuyor. Faul problemine giriyor. Bir hastalanıyor. Yani üniversite sınavı gibi. Yani o tek maç, tabii onu da yenmek üzere, onu da kazanmak üzere kadro kuruyorsun. Evet. Her şeyi düşünüyorsun ama ya tek maç. O yüzden bence o Final Four'a giden 4 takım da çok başarılı. Ama biz 2 Final Four kazanarak bir final kaybettik. Evet. Akabinde pandemi, onu takip eden sezonunda 2 final kazanmak, o 4 sezon gerçekten o kurulan kadro bir kolej takımı gibi. Hani işte o kolej takımı terimi vardır ya, Evet, evet. öğrenciyi birinci sınıftan alırsın, freshman, o Doğru. sende 4 sene kalır. O jenerasyonu geliştirirsin. Arkadan bir 4-5 oyuncu daha alırsın. Onlar ikinci sınıfa geçer. Beraber oynarlar. Eskiden Anadolu liseleri takımları da bizde böyleydi. Doğru. Türkiye'de.
Beraber oynarlar ve beraber Hareket eder, hareket gider. ederler, birbirlerine alışırlar. O kolej takımı havasını gerçekten Avrupa'da yaratma fırsatımız olmuştu. Kadroyu beraber taşıyarak 1-2 ayrılık, 1-2 eklemeyle beraber. Artık kolejde de kalmadı bu. Yani artık kolej takımları da Değişiyor. NCAA'de her sene yeni Bu kadro sene kuruyor. görüyoruz işte. O yüzden pek bunu yaşayamayacağız. Yani ki bazı kurallar gelmediği sürece, yani kontratlara, yenilemelere, uzatmalara bazı kurallar Avrupa'ya gelmediği sürece Avrupa'da da takımların her sene yeni kadro kurduğunu, ancak 1-2 oyuncuyu tutabildiğini, çünkü belli bir bütçeyle bir kadro kuruyorsun. Başarılı oluyorsun, çok başarılı oluyorsun. Sen başarılı olduğu zaman herkes oyuncuları almak istiyor ve alıyor da, koparıyor takımlar. Hem kendini güçlendirmek için hem sana zarar vermek için takımları, o takımı parçalıyorlar. İşte bu Paris'i oldu evvelki sezon. Bu sene belki Valencia'yı olabilir. Efes'in başına bu gelmedi. Çünkü Anadolu Holding bütçeyi yükselterek Güçlü bir o yapı. kadroyu korudu. O yapıyı korudu. Ve bu sürdürülebilir başarıyı sağladı. Hı hı. Ee, Yani bizim o kadroyu kurmamız kadar o kadroyu koruyabilecek, devamlılığını sağlayabilecek fonları, maddi gücü bize vermesinin de Anadolu grubunun çok büyük önemi var. Ergin Hoca'nın özellikle antrenörlük kısmının yanında bir de kadro kurma Hı başarısını hı, genelde konuşuyor insanlar. hı hı. Bu kadro kurmaların içinde ne kadar yer alıyordun abi? Ne kadar rolün nasıl oluyordu? %100 yer alıyordu. Zaten her şeyi müşterek Bayağı istişare ediyordunuz yapıyoruz. hepsini. E, Oyuncu tavsiyesi olur, bir oyuncuya karar verme aşamasında olur. Ergin Hmm. Hoca sorar ekibe. Hep istişare eder. Sürekli sorar. Yani çalıştığımız, hazırlandığımız listeleri yapar, oyuncuları şey yapıyoruz ama o son noktada oyuncular arasında aynı pozisyona alınacak tek bir Hmm. oyuncu arasında, adaylar arasında sıralamalar yaparız. 2 gün geçer, bir daha değerlendiririz, bir daha izleriz. Tabii ki son karar her zaman baş antrenörde. Yani Evet, sorumluluk baş antrenörde. doğru. Ama ekibinden %100 faydalanır Ergin Hoca bu Ekip olarak konularda. kuruyor o zaman Ekip kadroyu. olarak tabii ki. Yani sadece kendi kuruyor diye yorumlamak çok da doğru değil. Yani tek bir Normal de. insanın bu kadar büyük bir pazarı tarayıp bir takım kurması gerçekçi değil zaten Evet. yani. Ama sonuçta bir grup, oyuncu grubu liste yaratılıyor. Pozisyon pozisyon, ki artık pozisyonları 5 pozisyona bölmek de doğru değil. Yani Doğru. 2 pozisyon, 3 pozisyon oynayan oyuncular var. Bir takım kimyası oluşturulacak. İstediğin basketbolu oynamaya en müsait oyuncu grubunu bir araya getirmeye çalışıyorsun. Her kafadan bir ses çıkıyor. Bazı oyuncuda herkes müşterek anlaşıyor. Bazı oyuncuda iki antrenör farklı şey düşünüyor, iki antrenör farklı şey düşünüyor. Her türlü senaryo bu takım kurma aşamasında, bu sadece bize özel değil, her takım Her için türlü. geçerli. Her türlü senaryo oluşuyor. En sonunda bir karar veriliyor. Son kararda baş antrenöre ait olmak üzere bir takım kuruluyor. Bazen müthiş oluyor, hiç değiştirme yapmıyorsun. Bazen Kasım'da ekleme çıkarma yapmaya başlıyorsun. Bazen sakatlık oluyor, mecburi değişiklik oluyor. Yani transfer 12 ay işleyen bir süreç. O yüzden kendini 12 ay güncel tutman lazım. Yani ben takımı yaptım, müthiş takım yaptık. Yatalım önümüzdeki Haziran'a kadar, böyle bir şey yok. Ama Ya ana omurgayı korumak önemli. pardon, Omurgayı korumak önemli. Ana omurgayı omurga. korumak önemli. Bunu da demin dediğim gibi, yani sadece ben oyuncuyu bulurum, Ergün Hoca bulur. Çok beğeniriz ama almak için bir maddi güç lazım. Oyuncuyu aldığın önce çok iyi oynadı. Ertesi sene piyasası yükseldi. Tutmak için bir maddi güç lazım. O omurga koruma bambaşka bir mevzu. Burada işin içine genel menajer giriyor. Hani Evet. Efes üzerinden konuşuyoruz. Alper Yılmaz giriyor. Kulübün maddi gücü geliyor. Anadolu Efes Spor Kulübü yönetimi devreye giriyor. Sponsorlar devreye Evet. giriyor. O yüzden 12 ay farklı başların, farklı departmanların devreye girdiği bir süreç. Ama tabii o seviyede takım kurmak, o seviye oyuncuları izlemek çok büyük bir zevk. Yani artık yani krem de öyle krem derler ya, yani en üst tabakanın da üstünden oyuncu seçiyorsun Euroleague için. Hı hı. NBA'den oyuncu koparıp getirmeye çalışıyorsun. Shane Larkin,
örneğinde olduğu gibi. Korumaya çalışıyorsun, onu Ki tutmaya ben çalışıyorsun. Boston ziyaretimde Brad Stevens'la sohbet ederken o sezon Shane'i tutmayı düşündüklerini, fakat Shane'in sezon sonu yaşadığı ayak bileği sakatlığından sonra başka oyuncuların rotasyonunda devreye girip planların değiştiğini, belki Shane'i tutabileceklerini söyledi bana o dönem. Belki alamayacaktık yani Shane Larkin belki orada Boston'da bir kontrat alma şansı yakalayacaktı. Evet. Bunlar fırsat oluyor. Yani oyuncunun oradaki kariyerinde iniş çıkışlar yaşaması sana fırsat oluyor. Moerman Barcelona'da o sezon çok iyi bir sezon geçirse belki Barcelona'da kalır. Yani Doğru. iskeleti kurarkenden başladık ya, işte Rodrik, Boboa'lar, Miçişler, Simon'lar Birçoğunun var ikinci bunlar. baharını yaşattınız değil mi? Yani o belki Moerman olmasa o omurga oluşmayacak. Yani her taş önemli. Kısmet de lazım, şans da lazım, finansal güç de lazım. O kararı verecek bilgi birikimi lazım, kararlılık lazım. Yani kararsızlık da insanı düşündürüyor, vakit kaybettiriyor. Vakit Belki kaybettiriyor. alacağın bir oyuncu sana o grup oyuncu içerisinde çok iyi bir parça olacak bir oyuncu başka yere gidiyor, seni beklemiyor. Zor, meşakkatli bir süreç. Yani bu sanayideki üretim gibi. Yani Doğru. nasıl sanayide en zor, en meşakkatli iş üretimse bizde de takım kurmak. Bir dönem Singleton hamlesi sanıyorum orada çok Hı hı. anahtardı değil mi? Evet, yani o da ihtiyacımız vardı. Böyle bir oyuncu. Orada bir ihtiyaç gördük. Belki 2-4 numara yan yana. Yani çünkü Alec Peters'la Moerman'ı yan yana oynatmakta zorlanıyorduk. Bir de Moerman'ın bir sakatlığı oldu. Evet. Orada bariz bir ihtiyaç gözüktü. Chris Singleton'ı da gene işte burada işin içine maddi güç giriyor. Yani bütçede yer olmamasına rağmen önümüzdeki senenin bütçesinden pay alarak hem Chris bir fedakarlık yaparak hem kulüp bir fedakarlık yaparak bünyeye dahil ettik. Bunun düşünülmesi, oluşturulması bile, yani işte Ergin Hoca'nın bizim niyetlenmemiz, Alper Yılmaz'ın bunu oyuncuyu ve işte menajeri ikna etmesi, kulübün bu kaynakları yaratması, hepsi bir süreç. Ama o oyuncu sana 2 tane Euroleague kupası, yani o bir Evet. parça 2 tane Euroleague kupası kazanmanda çok büyük bir etken oluyor. Evet. İlk Euroleague Köln unutulmaz herhalde değil mi? İlk Euroleague Şampiyonluğu. şampiyon. Ya benim için ilki hakikaten çok değerli. Daha önce de paylaşmıştım bunu birkaç defa. O finali kaybettikten sonra CSKA Moskova'ya, üzerine de pandemi olup çok iyi giderken o sezon yarıda kalınca, yani 24 ay bekledik. Yani içimizde yani Doğru. ukde kaldı. 24 ay o noktaya gelmek, tekrar o kupayı kazanma şansını elde etmek, Final Four oynamak, Final Four finali oynamak için o bekleyiş hakikaten o ilk kupayı çok değerli bir hale getiriyor. Kesinlikle öyle. Belgrad da çok enteresan canım. İkinci kupada biri Barcelona'ya biri Real Madrid'e karşı olması daha da Ya güzel o da de. muhakkak. Hepsinin ayrı önemi var. Beşiktaş'ta kazanılan Euro Challenge benim için ilk Avrupa Kupası Doğru. tecrübem muazzamdı. Galatasaray'ı demin konuştuk. O zaman yaşadıklarımızı, o takımın birlikteliğini. Ama yani çok büyük bir beklenti olduğu için, uzun süre bir emek olduğu için Anadolu O başka. Efes'te kazandığımız ilk Euroleague kupasının yeri başka, evet. Hı hı. Peki nereden baksak kaç 13 yıl 14 yıl değil mi Ergin Hoca'yla Evet, beraber 11'den. 2011'in başları, sezon ortası, 2010-2011 sezonunun ortası dediğimize Evet. göre, evet, 15 yıl. Arada ayrılıklar olsa da Evet. sezon olarak belki 11-12, 10-11 sezon bir Ve birliktelik sonra var. da bir head coach'luğa geçiş. Önce Daçka tekrar bir Evet, başlangıç ama Daçka'da sezon ortası bir ayrılık durumu oldu. evet. Galatasaray'a geçtin. Az önce de zaten söyledin abi, yani artık bir head Hı coach'lukta hı, denemek istiyorum hı diye. hı. Fakat Türk basketbol kamuoyunda veya Türk spor kamuoyunda şöyle bir şey vardır, bakış açısı vardır. Bazı insanlar hep yani asistan olarak çok yer etmiştir ya. Oluyor, doğru. İşte ama Avrupa'da da örneği var. Dimitris Hı hı. Itudis de mesela Obradoviç'te 13 yıl Öyleydi. çalıştı. Hı.
Yani, çok örnekler var. İşte en Hı son hı. Masulis yıllarca Yasikevicius'la çalıştı. Hı hı. Şimdi Žalgiris'in başında. Ergin Hoca da Aydın abiyle yıllarca Evet. çalıştı, Evet. Chus Mateo Real Madrid'de gibi. senelerce asistanlık yaptıktan Evet. sonra Euroleague kupası kaldırdı. Şu anda İspanya milli takım antrenörü. Mesela, aslında şeyi soracağım. Yıllarca asistanlık yapıp, head coach'luğa geçtikten sonra Hı hı. sandalyenin bir orası bir de ayağa kalktıktan sonraki bölüm ki Efes'te de bazı maçlarda hoca Hı. maçı sana bırakıyordu. Evet. Ama, o başka bir deneyim tabii Hı ki. hı. Farklılıklar neler? Ya ben çok farklılık hissetmedim. Yani işim gereği ben hep eee, her konuşacağım cümlede, her vereceğim kararda Hımm. mesuliyet hissederek hareket ettim. Eee, Yani sonuçlarına ben katlanacakmışım gibi hareket ettim ve düşündüm. O yüzden kendimi bir nevi bu baş antrenöre hazırlamış oldum. Eee, Hımm. O yüzden benim için bir geçiş döneminde işte kendimi bulayım, bir özgüven kazanayım bir ihtiyacım olmadı. Adım attığım gibi aynı hız, aynı sürat, aynı tempoyla devam ettim. Eee, Sorumluluk arttı. Bu belki Ergin Hoca'nın bana açtığı alandan ötürü, çalıştığım kulüplerdeki yönetimlerin bana olan güveninden de Hımm. olabilir. İşte saha içinde ve saha dışında aldığım yetkilerden de olabilir. Kendi karakterimle alakalı da olabilir. Ama bir şekilde insan kendini oraya hazırlıyor. Zaten son hedef orası. Eee, Antrenör olarak eee, baş antrenör olmak ve gene bir Avrupa Kupası kazanmak, Türkiye'yi temsil etmek, eee, gelebileceğin en iyi noktaya gelmek antrenör olarak, bireysel olarak. Benim açımdan hani gözle görülebilir, yaşayarak hissedilebilir bir değişiklik olmadı. Yani hissettiğim mesuliyet, mesai, yani asistanken daha çok çalışıyordum, head coach oldum, biraz rahatladım, işi başkası öyle bir şey de yaşamadım. Dört elle sarıldım ekibimle beraber her konuya. Bu anlamda hiçbir fark görmedim diyebilirim. Hımm. Eee, ki Avrupa Kupası kazanmak deyince geçen sene de aslında yaklaştın. Evet, Yine ucundan tuttuk ama ucundan, maalesef işte kıyısından demin döndün. Ama tek Demin maç konuştuğumuz gibi yani tek maç. Belki içeride dışarıda oynasak daha çok farklı farklı olurdu. Ki olacak. bayağı zorladınız Malaga'yı Malaga normalde. tek mağlubiyeti o sezon bizden aldı Evet. İstanbul'da. Biz Malaga'yı deplasmanda yeniyorduk normal sezonda top 16'de. Bütün maçı önüne götürdük. Son 1-2 dakika hak ettiğimiz bir maçtı. Ee, Ama Final Four farklı bir atmosfer. Oraya üst üste yaşadığımız sakatlıklar. Hani bir gardımız sakatlandı yerine Wallace geldi. O sakatlandı. Rob Gray geldi. O sakatlandı. Yani o rotasyonu ben ne kadar çok kalabalık tutmak istesem de Daralıyor. tabii kulübün bir bütçesi var. Yani orada Final Four'a geldiğimiz zaman orada istediğimiz genişlikte değildik. İlk maçı muazzam oynadık. İspanya Ligi'nde normal sezonu ikinci bitiren Tenerife'yi ilk mağlubiyetini Evet. tattırdık. Ama Real Madrid'e karşı üçüncü periyottan sonra dördüncü periyodun başında maalesef o kupayı kaptırdık. Hı hı. Eee, Darüşşafaka'dan Galatasaray'a geçiş sürecinde hem tribünün hem taraftarın hem de camianın gerçekten çok büyük talebi oldu Hı seninle hı. ilgili Hı hı. bence kamuoyunda. Yani çok, eee, isteyerek Hı hı. oldu iki tarafın da hatta Hı yani, hı. diye düşünüyorum. Eee, kupanın da kıyısından Hı dönüldü hı. ama bu sezon bir ayrılık yaşandı. Ayrılık kısmına gelmeyeceğim de, detayına gelmeyeceğim de bugün baktığın zaman, aradan geçen aylara baktığın zaman, hani, çok üzülüyor musun ayrılığın, yani yarıda kaldığı için Ya iş? bizim işimizde bunlar var maalesef. Kulübün verdiği bir karar. Hı Bu hı. doğrultuda yolları ayırdık. Ama bu sene Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyordum tabii Hımm. yani. Ona göre bir kadro kurmuştuk. O maçı kapatacak çok tecrübeli EuroLeague Final Four olmamış, EuroLeague kazanmış eee Eric McCollum. Yani öyle bir ihtiyacı biz geçen yıl Final Four'da görmüştük. Rob Gray olsaydı belki farklı bir senaryo konuşacaktık Hı ama hı. eee
bir lider oyuncu, kulübe de daha önce Euro Cup kazandırmış bir oyuncu getirmiştik. O sezonun eksiklerini görerek Şampiyonlar Ligi'nde zirveye oynayacak, kupaya oynayacak bir kadro kurmuştuk. Top 6 yani ilk turu lider geçmiştik ilk defa. Ama devamını maalesef beraber götüremedik. Ayrılırken de ben oyuncularıma onlara %100 güvendiğimi söyledim ama Yarıda kaldı. canları sağ olsun. Yarıda O kaldı. şeye ulaşamadılar. Evet, başlangıçta her birliktelik iyi başlar. Benim kulüpte geçirdiğim dönemlerde EuroLeague oynamamız, Euro Cup şampiyonluğu, Darüşşafaka'daki dönemin iyi geçmesi, hani oradaki sıkıntılar yaşanmadan önce çok iyi bir sezon Evet. hem Şampiyonlar Ligi'nde Doğru. hem lige çok sağlam girmiştik. Belki Galatasaray'ı yenmiş olmamız da bir etken olmuş olabilir hani o geçişte. Benim için de çok özel bir tecrübeydi. Yani üç büyük kulübü Türkiye'de çalıştırmak her antrenöre nasip olmuyor. Bir Türk antrenör olarak Galatasaray'ın baş antrenörü olmak 3 sezon boyunca çok değerliydi benim için. Ama dediğimiz gibi bu bizim hayatımızda bu buluşmalar, ayrılmalar oluyor. Hı hı. Kariyerimize devam Devam ediyoruz. edeceğiz. Peki son olarak milli takım ve biraz da Türk basketbolcular konusuna değinmek istiyorum. Milli takımda şahane bir yaz dönemi geçirdik geçen sene. Hı hı. Belki de hani en çok üzüldüğümüz final oldu. Hep onu söylüyorum çünkü 2001 ve 2010, 2001'de de üzüldük ama 2010'da aslında Evet, tatlı bir çok şey vardı, sevinç çok ciddi vardı. underdog'tuk yani Evet, orada. yani şey Evet, olarak evet, finaldeki rakibe göre öyleydik ve ev sahibi avantajını kullandık ve burada bambaşka bir final. Ve son 3 dakikaya girene kadar da belki de altın madalya geliyor dedik. Eee Euroleague şampiyonlukları, Euro Cup, Euro Challenge veya lig kupaları var ama bu bambaşka bir şey olacaktı herhalde değil mi? evet, kesinlikle. Yani Bu da ukde kaldı A diyebiliriz yıldızla sanki. kazanılan her şeyin değeri, her galibiyetin değeri çok büyük. Benim tabii çalıştığım bütün kulüplerle çok severek, benimseyerek çalıştım ama hepimiz için yani Türk milli takımının bir parçası olmak başka bir duygu. Orada kürsüye çıktık, çok mutluyuz ama evet, o kupayı Buruktuk. alamamak içimize oturdu Hı hı. açıkçası. Eee, Kazanabileceğimiz bir maçtı. Kazanmayı hak ettiğimiz bir maçtı. Artık o son 1-1,5 dakikada eee, oluyor. Yani çocuklar da %100'ünü verdi. Oyuncularımızın hepsi görev alan, o finalde oynayan, turnuva boyunca görev alan, son kadroya giremeyip aday kadroda olup bizde çalışan herkes o kupayı kazanmak için %100'ünü verdi. Yıllardır o kürsüde olmadığımız için bu büyük bir tecrübe de oldu. Ee, Ve bu açlık da devam ediyor. İnşallah önümüzdeki turnuvalarda tekrar o noktaya gelip tekrar o finali oynayıp e, bu sefer o kupayı kaldırmak için mücadele edeceğiz. Dünya Kupası var hedefte. Yani gene senin dediğin gibi 2010'da belki Amerika'ydı rakip. Çok e, düşük bize şans tanınıyordu. Burada da Almanya bir önceki dünya şampiyonu. Doğru. Yani onlar oturmuş bir kadro, beraber daha fazla turnuva oynamışlar, daha fazla maç oynamışlar bize göre. Ama biz Ona turnuvanın en iyi rağmen takımıydık. biz turnuvanın en iyi basketbol oynayan takımıydık, en iyi takımıydık. Ona rağmen maçı kazanacak noktaya getirdik. Ee, İnşallah bir sonraki turnuvada rakibimiz kim olursa olsun yine oraya gelip e, o madalyayı, altın madalyayı bu sefer göğsümüze takmak için kupayı kaldırmak, Türkiye'ye getirmek için elimizden geleni yapacağız. Şu an e, önümüzdeki yaz 2027 yazında Katar'da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası için hazırlıklarımız devam ediyor. Güzel bir Zaten avantaj var çapraz gruba giderken de evet, puan taşıma evet. anlamında. Kesinlikle 4'te 4 yaptık. Ve zor da bir grup. Sırbistan da var ve 2 maçımız daha var. Her maçı da taşıyacağız. Daha Evet. önceki statüde grubu dördüncü bitiren takımın oynadığı maçları Almıyorsun. taşımıyordun. Ama artık her maç Her taşınıyor. maç alıyorsun. O yüzden Haziran ayı sonunda başlayacağımız kamp, Temmuz başında oynayacağımız İsviçre ve Bosna maçları çok değerli. Hı hı. Buraya da bütün oyuncularımız dahil olup bize o galibiyetleri getirecektir. Ee, Devamında da yeni grupta kimle eşleşeceğiz? İlk pencere maçlarını Ağustos sonu kimle oynayacağız artık Göreceğiz. göreceğiz.
Şöyle, bu turnuva için bence, bir inancı tazeledi. 12 Dev Adam ismi yıpranmış bir markanın, yani 2022'de de yaşadığımız talihsizliği, Gürcistan etabı, hatırlayalım. İşte Berlin'deki maçı, Fransa maçı, elimizin avucumuzun içindeki maç gitti. Önceki şampiyonalar vesaire. Nacizane görüşüm, bilmem katılır mısın? Galiba bir tek Ergin Hoca ve siz inanıyordunuz madalya Çocuklar da alacağınıza. inanıyordu. Ya oyuncuları ayrı sayıyorum. Ben Evet. kamuoyu ve saha dışındakiler anlamında Yani söylüyorum. Hemen hemen ben dahil hiçbirimiz madalya olacağını düşünmüyorduk ben bence. Shane Larkin'in olduğu, Cedi Osman'ın olduğu, Alperen'in olduğu bir kadroda, Bir türlü o üçü yani tamamlanamamıştı o çünkü. o o ekibin bir araya geldiği, çok ciddi destekleyici oyuncuların olduğu, Furkan Korkmaz'ın olduğu bir kadroda beklentinin düşük olacağını düşünmüyorum. Herkesin içerisinde belki bir umut vardı, bu takım bu işi yapabilir diyordu. Ama spor medyası biraz da böyle, Evet, medya olarak en herkes azından. negatifi konuşuyor. Çünkü sonunda o turnuvayı bir takım kazanacak. Yani herkes kendi takımının bu turnuvayı kazanacak dediği zaman haksız duruma düşmüş oluyorsun. Yanlış tercih yapmak. Ya bu kulüp takımlarında da böyle. Genelde yapılan yorumların %95'i negatif yönde, %5'i pozitif Bence artık pozitife döndü yönde. daha fazla. Ama artık bu milli takım için farklı bir şey düşünülemez. Belki pozitife dönmesi bir sorumluluğu da arttıracak ama çocuklar bunu kaldıracak seviyedeler bu finale oynadıktan sonra. Ya kulüp takımıyla ne kadar başarılı olursan ol, NBA, Euroleague nerede oynarsın oyna, hakikaten o ay yıldızı göğsüne geçirip oynamak farklı bir şey. Yani farklı bir sorumluluk. Aynı performansı sergilemek çok kolay değil. Yani bunu Değil. defalarca işte başımıza gelen talihsizliklere sen demin değindin. Yani başarılı olacağından, iyi oynayacağından emin olduğum bir oyuncu bile o sorumluluğu taşırken tereddüt edebiliyor. Ama bu tecrübeyi yaşadıktan sonra ben böyle bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Bu turnuvada da bence hiç soru işareti bırakmadı milli takım. Yani Yok, 2025 Avrupa kesinlikle öyle. Şampiyonası'nda kazanırken de Hı ama hı. şöyle ama böyle. Antetokounmpo var karşıda. Hiç fark Perişan ettik. etmez. Biz Ee, hazırlanırken de kime nasıl durdurmamız gerektiğini, beraber olursak herkese yenebileceğimizi çocuklara Gösterdik. anlattık. Zaten onlar sadece bir yönlendirme bekliyordu. Yani işin yürek, inanç kısmında Vardı zaten. vardılar zaten. Hı hı. Peki son olarak da şey gözlemini merak ediyorum. Milli takım ekibinde olan biri olarak. Bu sene U17 Dünya Kupası da var. Hı hı. Ee, İstanbul'da. İstanbul'da. Alperen Şengün'ün de 2002 doğumlu olduğunu düşünürsek, işte Tarık var. Hani umarım şey olur, yani devşirme statüsünden çıkar bir an önce. 2000, 2009, 2010 arası NCAA'ye gidenlerle beraber aslında enteresan bir havuz var. Var. Şu an 40 Ve bu oyuncumuz geçiş var dönemini nasıl NCAA'de. görüyorsun gelecek için? Yani şu an NCAA'deki taşlar çok, şartlar çok değişti. Biz aslında çok elit sporcularımıza, yani isim vermek şart değil ama Alperen'e NCAA'ya git diyemezsin. O NBA oyuncusu Evet, veya Euroleague oynayabilir. Yani NBA'de istediği şartları bulamıyorsa. Ama şu an NCAA'deki basketbol kalitesi çok arttı. Antrenman temposu çok arttı. Bence maç sayıları da artacaktır. Yani bu kadar yatırım doğru. yapıldığı için konferans içi veya sezon öncesi maçlar da artacaktı. Çünkü bir 30-35 arasında sıkışmış bir maç sayısı vardı orada. O da artacaktır. O yüzden NCAA'nin oyuncu gelişimine pozitif etki yapacağını düşünüyorum. Zaten biz burada BSL'de 18-22 yaş arası oyuncularımıza çok fazla sorumluluk veremiyoruz. Evet, TBL onlar için büyük bir şans. TBL'nin kalitesi çok arttı. Orada kesinlikle. çok sert bir basketbol var, iyi bir basketbol var. İyi oyuncularımız orada da şans bulabilir. Ama NCAA'de ciddi çalışan, programı oyuncu yetiştirmeye müsait olan, NCAA turnuvasını hedefleyen takımlara bence gitmesi lazım oyuncular. Hı hı. Yani üst seviye oyuncuların dahi gitmesi lazım o Hı. geçiş döneminde. Bu çocuklar bize geldiği zaman nasıl, içlerinden hangileriyle çalışabiliriz A milli takım düzeyinde, o zor bir soru. Çünkü aslında bizim kadromuz da genç. Yani Evet, evet. Sertaç orada bir ciddi bir katkı veriyor. Bir abi. Shane Larkin
Kenan Cedi geliyor arkasından. Bu adamlar daha 31 yaşında. Bunlar da milli takıma 95, 94, 95 katkı verecek. Birkaç sezon, birkaç turnuva daha, 3-4 turnuva daha belki. gidebilir. Yani o yüzden bu oyuncu grubunun içine o gençlerden hangisi girebilir? Belki bir ara bir takım, bir meyveli takım olabilir mi? Çünkü U20'den sonra milli takımla bağı çocukların sadece milli takım. Bu kadar iyi bir milli takım var. Özellikle uzun departmanında. Şimdi Evet. Ömer Faruk, Alperen, Adem Bona gibi yaşı genç 3 tane oyuncunun arasında senin mesela çok iyi center'ların var. Yani Salih, Mehmet Efe, Samet. Şimdi bu çocuklar şu an girip bunların içinde nasıl oynasınlar? Berke. Berke de 2 pozisyon oynayabiliyor. Evet. Bu çocuklar nasıl girip burada oynasınlar? Bu ekibin Sertaç da var. Nasıl dakika alsınlar? Kadroya nasıl girsinler? Ama geniş de bir havuz var ve Var. aslında baktığımız zaman hani Pencerelerde de alamıyoruz o çocukları. evet, o öyle bir NCAA'de dezavantaj okudukları bu. için. Yani orada da bir tecrübe etme şansları olmuyor. Muhakkak NCAA bireysel gelişimlerine çok katkı sağlayacaktır. Ne zaman Avrupa'ya dönerler, ne zaman NBA'de şans bulurlar, kendilerini geliştirirler. Tabii ki milli takım kapısı her Türk gencine açık. Yani ben olurum, başka antrenör olur, biz oluruz, ekip olarak başka bir ekip olur. Oradaki çocuklar sürekli olarak takip altında. Hı Yani hı. şu an sayı tam 40 oyuncumuz var. Orada Hı. Avrupa'da da oynayan işte en bariz örnekleri bu Eurolig'in gençler turnuvasında Evet. hem Panathinaikos hem Real Madrid forması giyen 2 genç oyuncumuz Evet. vardı. Onları da gördük. İşte Euro Cup'ta Derincan oynadı. Derincan Sedevita'da oynadı, evet. Yani herkesi milli takım antrenör ekibi olarak sadece biz değil, altyapı antrenör ekiplerimizde takip ediyoruz. Güzel bir problem aslında bu. Tatlı bir problem ya bu kadar Problem değil, kaliteli, çok büyük bir fırsat. değil mi? Yani şu yeni NCAA formatı oradaki oyuncu kalitesinin yükselmesi, basketbol kalitesinin yükselmesi oyuncular için çok büyük bir fırsat. Zaten İspanyollar da, Yunanlar da oralara göndermeye başladılar. Sırplar zaten yani gönderiyor. şu an gençler için yani 18-22 yaş arası gençler için doğru rota bence o. Peki abi çok teşekkür ederim. Konuşsak daha 2 saat konuşuruz. Ama biz devam ederiz. Biz Senin programın limitli ama biz şimdi 2-3 bölüm daha gideriz kahvemizi normalde. içerken devam ederiz. Gelecek sezonla bekliyorum muhakkak bir programa. Her zaman. Milli takım Çok sonrası teşekkür da ederim davet ettiğin için. çok teşekkür ederim geldiğin için. Dile kolay, dediğim gibi 25 yıllık muhabbetimiz var. Burada da güzel güzel muhabbet yaptık. Teşekkür ediyorum katıldığın için. İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederim. Programın devamı. O zaman noktalayalım. Basketbol ailesinde yeni bir bölümü Noktalık Atletik Performans Center'da tekrar görüşmek dileğiyle.